Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Evet, bugün 27 Nisan 2023 gününden bahsedeceğiz. Gökyüzünde neler oluyor? Şimdi ay ilk dördün fazına geliyor arkadaşlar bugün. Bu akşam 26 Nisan çarşamba akşamındayız. Ve bu akşamdan yarın için önemli tiyolar var. Çünkü artık ay ilk dördün fazında ve bugün ay ve güneşin artık aralarında 90 derece olduğu bir gündeyiz. Ve 27 Nisan yani Perşembe günü akşam saatlerinde de ay güneş karesi var. Şimdi ayın bu evresi genel olarak çatışmalı, hırçın, zorlayıcı bir evre olabiliyor ve bazı şeylerin olgunlaşmaya başladığı bir süreç. Biliyorsunuz Merkür retro Boğa burcunda hala sürüyor ve bugün Merkür'ün retro etkisini daha güçlü hissedebiliriz daha doğrusu hayatımızda ve özellikle de sabit grup burçlar işte aslanlar, kovalar, akrepler ve boğalar için de daha belirgin, daha belirleyici bazı sonuçlar gelebilir. Sadece tabii ki bu burç grupları değil, burada yoğun yerleşimi olanlar, gezegeni olanlar da tabii ki hangi gezegen olduğuna bağlı olarak da önemli gelişmeler, beklentiler üzerinde bir takım adımlar, haberler gelebilir. Bir takım kararlar alabiliriz ve aynı zamanda Merkür Retro biliyorsunuz biraz geçmişle de alakalı olacağı için bizim için biraz geriye dönük konular. Bunlar bazı zaman rüyalar kanalıyla bize gelebilir. Bu süre içerisinde çok rüya görüyor olabilirsiniz. Hatta biraz anlam veremediğiniz, hatta böyle hani hafif kabuslu gibi gerçeği aslında çok yansıtmayan rüyalar olma olasılığı da var. Bakın şu ara gördüğümüz rüyaları tam olarak gördüğümüz gibi değil de biraz daha akıl çerçevesinde mantıklı yorumlamak lazım. Yani çok geniş anlamları olabilir. Tam gördüğü gibi değil de belki tersi çıkabilecek gibi de düşünün. Çünkü Merkür'ün retro olduğunu unutmayalım. Evet sevgili dostlar, günün açılarını hemen sizlere söyleyeceğim. Bu gece 27'sine geçtiğimizden itibaren saat 02.39'da Ay Yengeç Burcu'nda boşluğa girecek ve sabah yani 27'sinin sabahında da 09.29'da normal Aslan Burcu'na geçecek ve gün aslında bu saatten sonra daha hızlı ilerleyebilir bugün. Şimdi bugün hem Mars'ın Şiron'la karesi var. Ayın Satürn'le bir 150'liği var. Gece saatlerine doğru yine dediğim gibi Ay Güneş karesi aktifleşecek. Aynı zamanda bugün hem düğümlerin hem Plüton'un da etkili olduğu bir gün. Biraz kadersel gelişmelerin olabileceği, gündemin de çok yoğun olacağı bazı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Aslan burcu biliyorsunuz hani genel itibariyle ünlü simaları hayatımıza getirir ve bizim hayatımızda da öne çıkmak, önde olmak, kendimizi biraz daha iyi ifade etmek veya daha ön planda ifade etmek istediğimiz alandadır. Şimdi Aslan Burcu buraları ifade ettiğine göre güzellik, estetik, bakım, saç gibi konuları da işaret ediyor tabii ki. Şimdi o yüzden önemli bir şey söyleyeceğim burada ben. Merkür retro olduğu için özellikle bu tür işler ve tabii ki para, bunu unutmayalım. Para her zaman her gün bizim için önemli. Bugün de önemli olacak. Piyasalar bugün önemli olabilir. Özellikle altın ve benzeri değerli madenlerle ilgili konular, gelişmeler diyelim daha doğru olacak. Gündemimizde olabilir. Bugün özellikle hani saat mesela 15.34 16.34 arası, 18.53 19.53, akşam saat 23.19 24.19 yani 28'ine geçtiğimizde aslında gün boyu da etkili. Aynı zamanda sabah da son açısından ay zaten Plüto ile karşıtlık yaparak hani boşluğa girmiş olacak. Dolayısıyla hani gerçekten çok kolay bir gün olmayabilir ama belirgin sonuçlar getirir. Çünkü ay ve güneşin böyle bu dik açılarında genellikle hem bizi zorlar ama aynı zamanda bazı şeylerin artık filizlendiği, ortaya çıktığı zamanlardır. Biliyorsunuz bir tutulma yaşadık yani yeni ay yaşadık. Şimdi yeni ay evresinden sonra bazı şeyler artık büyüyor. Dolunay evresine doğru gidiyoruz ve 5 Mayıs'ta bir dolunayımız var. Ve aynı zamanda o da bir ay tutulması olacak. Çok önemli bir ay tutulması. Tabii ki bu tutulmanın etkileri işte bugünden itibaren yani 27 Nisan'dan itibaren özellikle gündeme gelmeye başlayacak. Bakın aslında bu tutulmadan sonra yani Nisan ayındaki bu güneş tutulmasının
olduğu günden sonraki aslında en önemli güne geldik. Yani bu günler çok önemli olacak. 26, 27, 28 Nisan. Sonra tabii ki 5 Mayıs'ın civarı, ilk 5 Mayıs, ondan sonra 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 Mayıs'a kadar, çünkü Güneş de Uranüs'e doğru gidecek. Gerçekten ciddi, önemli dönemlerden geçiyoruz. Ülkemizde de önemli gündemler olacaktır. Siyasi bakımdan bakın, meclis ile ilgili yine önemli gelişmeler, beklentiler içindeyim ben. Olabilir. Böyle beklemediğimiz gelişmeler karşımıza çıkabilir. Malum önümüzde 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Akrep Burcu'ya gelen genellikle tutulmalar, ki bu tabii ki bir ay tutulması olacağı için duygular üzerinde şiddetli etkiler verir ve genellikle kriz yaratan etkiler olur. Yani Akrep biraz kaotik bir burçtur. Krizleri, görünmeyen şeyleri, yeraltı ile ilgili. Yeraltı dediğim zaman şöyle anlayabilirsiniz. Derinde kalmış konular olarak bunu ben söylüyorum aslında. Geçmişi olan, daha karanlık, arka yüzünü bilmediğimiz konularla birlikte aynı zamanda tabii yeraltı kaynakları, yeraltı zenginlikleri de burada, madenler işte gibi konular, işte yer altında yaşayan tüm doğa, canlılar, ki şu an biliyorsunuz artık Güneş Boğa burcunda ve doğada toprak artık canlandı ve bütün her şey artık yüzeye doğru çıkmaya başlıyor. Şimdi bu Akrep Dolunay ile birlikte de bazı şeyler görünür olacak. Dün Instagram'da yazmıştım ama tabii daha detaylı konuşacağız, ama benim huyum bu, illa şimdi de söylüyorum. Çok önemli bazı ipuçları gelecek karşımıza. Tabii Merkür'ün de retro olması, bu da çok etkili bakın. Bazı sırlar ortaya çıkacaktır. Hepimizin hayatında mutlaka öğrenmek istediğimiz veya kimsenin bilmesini istemediği böyle gizli kapaklı yanlarımız vardır duygularımızda. Kendi kendimize içimizde yaşadığımız. Bunları da dışarıda vurabiliriz bu arada. Çünkü aynı zamanda bir şeyleri dışarıya dökmek şifalanmak demektir. Yani bir şey artık açığa çıkmışsa demek ki bir çare olacak ona. Bir görünürlüğü olduğu zaman bir şey, ancak hani derdini söylemeyen derman bulamaz. Atasözümüzden yola çıkarsak eğer böyle düşün. Çünkü akrebin şöyle bir etkisi de var. Küllerinden yeniden doğan, kendini iyileştiren, yoktan var eden gibi olduğu için. Evet, 5 Mayıs'taki tutulmanın bugünden, yani 27 Mayıs'tan itibaren, Perşembe gününe itibaren etkilerini çok daha güçlü hissedebiliriz, yaşayabiliriz. Şimdi konu başlıklarından şöyle özetle, yok önce güzel saatlerimizi vereceğim size. Evet, ondan sonra da konu başlıklarından bahsedeceğim. Bazı arkadaşlar belki işi vardır, uzun izleyemeyebilirler. Şimdi bugün ilk güzel saati sabah 9.31-10.39'da değerlendirebilirsiniz. Böyle kaotik bir gün, biraz sisli, puslu günlerde bu saatler çok değerli olabilir. İlişkilerimiz için, güzel bir şeyle ilgilenmek için. Bakın şu da çok önemli. Herhangi bir konuda yeni bir adım atmak için de değerlendirebilirsiniz bu saatleri. Diğer saatimiz 17.26-18.34 aralığında akşam saatlerine denk geliyor ve bugün itibariyle mesela sosyal çevremiz, arkadaşlar, onlarla aramızdaki iletişim, etkinlikler gibi kavramlar için kullanabilirsiniz. Son saatimiz bugün artık 28'ine geçerken gece 12 ile 01 arasında olacak. Yani 28 Nisan gecesine geçtiğimiz anda yine güzel, yapılandırıcı, olgunlaştırıcı, daha tatmin edici aslında diyelim. Duygular üzerinde de daha bizi hafifletecek ve iyi hissettirecek tüm saatleri böyle değerlendirin. Özellikle bu saatlerde mesela diyelim ki bir gerginlik yaşıyorsunuz, bir stres yaşıyorsunuz. Kendinize iyi gelecek, kendinizi şifalandıracak, güzel bazı şeyler yapabilirsiniz burada. Yani konsantrasyon çok önemli, önemli ve güzel şeylere konsantre olursanız eğer, bir takım olumsuzlukları aslında ters yüz etmek, hani dönüştürmek için gücü de kendimizde bulabiliriz. Çünkü bugün Plüto etkisi de var aynı zamanda ve tabii ki Merkür retro olduğunda bazı aksilikler, işte parasal konularda bazı engeller, maniler yaşasak da, bakın yaşasak da, aslında orada mevcut yaptığımız hata ya da atladığımız bir şey,
düzeltme fırsatı da verecektir. Merkür retroları aslında evet sıkıcı olabiliyor zaman zaman ama bana kalırsa her zaman faydalı çalışıyor. Ben hep öyle gözlemliyorum ve yani insan yaptıklarından ders alma gibi durumları olur ya. Demin en başta rüya kanallarını o yüzden bahsettim. Rüya kanalları burada çok önemli. Niçin önemli arkadaşlar? Çünkü Akrep burcundaki günlere doğru gidiyoruz. Akrep derinlerde kalmış duyguları gün yüzüne çıkardığı için işte bunlar rüyalar kanalıyla da gerçekten derin bir temizlik getirebilir. Bakın ruhani olarak da bir arınma, şifalanma getirebilir. Eğer şifaya ihtiyacınız varsa, sağlık sorununuz varsa, özellikle psikomatik sorunlar varsa ki bu dönemde birçok insanda var zaten. Gerçekten bu günleri böyle şifalandırılmak adına kullanın. Umarım hepimiz şifalanalım sevgili dostlar. Şimdi bugün bir diğer konu başlıklarını sayarsak eğer özellikle bugün aşk hikayeleri. Şimdi aslan aşkla ilgilidir ve çocuklarla çok alakalıdır ve tabii ki kalp, sağlık astrolojisinde dolaşım sistemi ile ilgili konulardır ve kalpten sevdiğimiz insanlarla da alakalı. Demek ki bugün aşk hikayeleri, işte eski aşklar vesaire onlarla ilgili düşünceler, konuşmalar, haber, iletişim mesela gündeme gelebilir ki özellikle o verdiğim 3 tane saatlerde eğer çok içinizde bir şey kaldıysa, biriyle paylaşmak istiyorsanız geçmişe dönük bence o saatleri kullanın. Çünkü o saatlerde yapılan girişilen eylemlerde karşı taraftan daha olumlu, daha pozitif sonuçlar gelebilir. Diğer yandan bugün tabii ki Uranüsyen de bir gün aynı zamanda. Tabii ay Güneş Kova'da, Uranüs tabii Boğa'da, pardon, Boğa yani çok güçlü. Dolayısıyla para, maddi konular, maddi manevi kendimizi güven altına alma isteği de burada ön planda olacak. Bir de aile içinde belki biraz zorlayıcı bir takım problemleri çözmek üzere bir şeyler gelişebilir. Eğer aşk, çocuklar, flörtler, kadınlar ve kadın figürlerle ilgili özellikle de bazı planlarınız varsa mesela bugün o verdiğim saatleri kullanırsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kolay bir gün olmayabilir, kolay günler olmayabilir. Çünkü yani dolunaya doğru giderken gerçekten etkileyici günler var ve şu anda bugün ay da faz olarak ilk dördün fazında olduğu için önümüzdeki bir haftayı da etkileyecek. Yani gelecek haftadan da bize sinyaller, haberler getiriyor. Çünkü Akrep Burcu'nda gerçekleşeceği için sevgili dostlarım. Evet, böyle bir gün, güçlü günlerden geçiyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bayramınız güzel geçmiştir. Ben mecburen bir ara vermek zorunda kaldım. Küçük bir seyahatim vardı. Hem biraz dinlendim hem bazı çalışmalar içerisindeydik. Sevgili dostlarım böyle zaman zaman ara veriyorum. Lütfen takipte kalın. Şimdi artık Mayıs ayına giriyoruz. Yine tutulma mevsimi de devam ediyor ve Mayıs ayı da önemli bir ay. Özellikle ülkemiz için çok 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 biliyorsunuz seçim var zaten. Önemli olacak. Doğum haritalarınızda zaten tekrar hatırlatayım ben. Akrep, Boğa, Aslan, Kova aksında çok yerleşimi olan, yükseleni olan veya mesela 3-4 tane birden bir gezegeni olan kişiyseniz ve yükselen olacak tabi. Tabii ki bu Akrep Burcu'ndaki dolunay ve ay tutulmasından bazı sonuçlara götürecek konularda eylemlerde bulunabiliriz. Yani bir şeyler sonuçlanabilir. Çünkü 2 yıllık hatta 18 yıllık 18 aylık bir tutulma mevsiminin son tutulmaları artık bir yerinde Ekim'de yaşayacağız. Dolayısıyla bizim için önemli olacak. Önemli belirgin sonuçlar getirebilir aslında sevgili dostlarım. O yüzden derin düşünmek, çok yüzeysel değil de biraz geniş çaplı bakmak ki ben tekrar altını çiziyorum. Merkür Retro burada geçmişi şifalandırmak, arkamızda bıraktığımız maddi manevi değerleri tekrar şöyle önümüze koyup tekrar bir değerlendirmek için çok özel günler olduğunu düşünüyorum. Umarım faydası olur sevgili dostlarım. Evet, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı tabii ki unutmayın. Bu arada aramıza yeni katılan tüm sevgili dostlar, siz de hoş geldiniz. Mutlu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.